Merhaba korku severler. Bugün sizlere İngiltere'nin en lanetli evi olarak bilinen Borley Papaz Evi'nin tüyler ürpertici hikayesini anlatacağım. 1862 yılında inşa edilen bu ev, onlarca yıl boyunca paranormal olayların merkezi olmuştu. Eğer siz de bu tür hikayeleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Borley Papaz Evi 1862 yılında Essex, İngiltere'de inşa edilmiştir. Ev, bölge papazının ikametgahı olarak kurulmuş ve anında yerel dedikoduların konusu olmuştu. Papaz Evi, sivri doğu cephesi ve sıkışık iç avlusu olan heybetli ve tuhaf bir binaydı. Daha önceki Papaz Evi 1841'de yerle bir olmuştu ve yerine yapılan bu gotik monolit mimariye sahip bina, heyecan verici hayaller kurmak için çok uygundu. 1362 yılı civarında bölgede bir manastırın var olduğu düşünülüyor. Efsaneye göre bölgede yaşayan bir rahip, yakındaki bir manastırdan bir rahibeyle gizli bir ilişkiye başlıyor. İlişki görevliler tarafından öğrenildikten sonra sevgililer acımasızca cezalandırılıyor. Rahip hızla idam ediliyor. Ancak rahibeyi çok daha kötü bir son bekliyor. Manastır duvarlarına tuğlalarla kapatılıyor. Boğulmaya ve ölüme terk ediliyor. Rahip ve rahibe olayının uydurulmuş bir hikaye olduğu konuşulmasına rağmen öldürülen sevgililerin hikayesi ileride yapılacak birçok araştırmanın, raporun ve paranormal iddianın temelini oluşturacaktı. Borley'nin hayaletleriyle ilgili hikayeler ilk olarak 1863'te çocukların bir rahibenin hayaletini gördüklerini iddia ettikleri söylentilerle ortaya çıkıyor. 1900'de başka bir grup çocuk papaz evinin arazisinde bir rahibenin hayaletini gördüklerini ve yaklaşır yaklaşmaz kaybolduğunu iddia ediyor. 1927 yılında rahip Eric Smith ve eşi papaz evine taşındılar. Eve taşındıktan kısa bir süre sonra karısı genç bir kadının kafatasını bir dolapta buldu. Bu keşif evde doğaüstü bir aktivitenin başlangıcı olacaktı. Kafatasının bulunmasından hemen sonra bir dizi paranormal olay meydana geldi. Garip ışıklar belirdi, evin içinde açıklanamayan ayak sesleri duyuldu ve yakınlarda bir at arabasının hayaleti görüldü. Çift Daily Mirror'a ulaşarak Psikik Araştırmalar Derneği ile iletişime geçmek istediklerini söyledi. 1929 yılında Mirror, ünlü paranormal araştırmacı Harry Price ve bir muhabirini Borley Papaz Evi'nde yaşanan olayları incelemek için eve gönderdi. Price'in gelişinden kısa bir süre sonra açıklanamayan aktivite önemli ölçüde arttı. Price, evde kaldığı süre boyunca kapıların kendi kendine açılıp kapanması, duvarlardan gelen garip sesler ve havada uçuşan taşlar gibi birçok paranormal olay kaydetti. Price bu olayları detaylı bir şekilde belgelerken Borley Papaz Evi'nin ünü de giderek artıyordu. İlginç bir şekilde Price ayrılırken fenomenler de ayrıldı ve Haziran 1929'da Smith ailesi evden taşındılar. 1930 yılında rahip Lionel Foster ve eşi Marion Borley Papaz Evi'ne taşındılar. Foster ailesi evde yaşadıkları paranormal olaylar nedeniyle en çok etkilenen ailelerden biri oldu. Özellikle Marion bundan sonra paranormal olaylarla özdeşecek isim olacaktı. Aile 5 yıl boyunca evde kaldı ve bu süre zarfında rahip ailesinin yaşadığı tüm doğaüstü deneyimlerin kapsamlı bir raporunu derledi. Bu muazzam dosya daha sonra Harry Price'e verildi. Rahibin raporunda camların kırıldığı, duvarlarda garip yazıların belirdiği, kızlarının anahtarı olmayan bir odaya kilitlendiği, şişe ve taş gibi nesnelerin evin her tarafına fırlatıldığı gibi bir dizi korkunç iddia yer alıyordu. Marion daha önce bildirilen her şeyi gölgede bırakacak, paranormal eklemeler yapacaktı. Rahibin karısı yataktan vahşice atıldığını ve görünmeyen bir şey tarafından periyodik olarak saldırıya uğradığını iddia etti. Marion duvarlarda beliren mesajlar, açıklanamayan sesler duyuyordu. Bir seferinde Marion'in yatak odasının duvarına "Marion yardım et" yazılı bir mesaj belirmişti. Ayrıca kızı Adelaide korkunç bir şey tarafından saldırıya uğradığını söylüyordu. Yaşanan olayların belki de en ilginci duvarda beliren ama okunamayan yazılar olacaktı. Bu yazılar bugün bile ilgi çekmeye devam ediyor. Rahip 2 kez evde şeytan çıkarma ayini yapmayı denedi. Fakat ikisi de başarısızlıkla sonuçlandı. Price'in 1929'daki raporları yavaş yavaş insanların dikkatini çekmeye başlamıştı. Ve çok geçmeden bir sürü amatör muhabir ve ruhsal araştırmacı fenomeni incelemek umuduyla papazın evine geldi.
Tüm bunlar yaşanırken Mary'in hakkında kiracısıyla yaşadığı cinsel birliktelik iddiası herkesi şok etmişti. Ve tüm bu şeyleri yaşadığı yasak aşkı kamufle etmek için kullandığı tartışılıyordu. Yaşananları kabul etmiş olsa da evde yaşanan paranormal olayların %100 onun elinden çıktığı ispatlanamadı. 1935 yılında Foster ailesi evden taşındı ve Borley'den ayrıldı. Yaklaşık 5 yıl ev boş kaldı. Bir yıl sonra Price 48 kişilik ekibiyle eve yerleşerek bir dizi paranormal deney yaptı. Ekibindeki bir medyumun erkek bir ruh ile iletişim kurduğunu, temas kurduğu ikinci bir ruhun da evin sonunda bir yangınla yıkılacağını tahmin ettiğini söyledi. Ev 27 Şubat 1939'da yeni ev sahibinin gaz lambasını devirmesiyle çıkan yangında artık kullanılamayacak hale geldi. Price orada ölen rahibenin cesedini bulmak için eve tekrar geri döndü ve mahzeni kazarak papaz evinin tüm hikayesini nihai, dramatik bir kapanışa götürecek kemikleri buldu. Fakat söylenene göre bulunan kemikler bir domuza aitti. Şimdi bile bu konuyla ilgili farklı söylentiler olsa da Price o zaman inancını kaybetmemişti. Kemikler bir tahta kutuya konularak aralarında Price'ın da olduğu küçük bir topluluk ile rahip Alfred Clifford Henning'in yönettiği bir törenle gömüldü. 1944 yılında Borley Papaz evi tamamen yıkıldı. Ancak yıkılması evin lanetli ününü sona erdirmedi. Hala evin bulunduğu bölgede garip olayların yaşandığı söyleniyor. Harry Price'ın araştırmaları ve Borley Papaz evinde yaşanan olaylar paranormal dünya için önemli bir referans kaynağı olmaya devam ediyor. Borley Papaz evi İngiltere'nin en lanetli evi olarak tarihe geçti. Paranormal olaylar, gizemler ve tüyler ürpertici anılarla dolu bu ev birçok insanın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Sen de bu tür hikayeleri merak ediyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal ve korkusuz kal.